Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Hızlı pişirme tekniğiyle sizlere şahane bir pide tarifi vermek istiyorum. Kebapçılarda yediğimiz o meşhur tırnak pidesi tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa sürede evde hazırlayarak tüketebileceğiniz kolay pidelerden bir tanesidir. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 5 su bardağı unu eleyerek uygun bir kaba alalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 2,5 su bardağı ılık su ekleyelim. Yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu tezgah üzerine alarak biraz un ilavesi yaparak 5 dakika yoğuralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Çok fazla un ilavesi yapmadan ele yapışan bir hamur yoğurmaya devam edelim. Evet, yoğurduğumuz hamuru tekrardan aynı kaba alalım. Üzerini kapatarak 15 dakika mayalanmaya bırakalım. 15 dakikadan fazla mayalandırma yapmayalım lütfen. Bu pidenin özelliği fazla mayalandırmadan kısa sürede yapılmasıdır. ...15 dakika sonra hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Hafif bir şekilde un serpelim tezgaha. Tekrardan hamuru yoğurarak düzeltelim. Evet, hamurumuzu 8 eşit bezeye keselim. Bezelerimizi fazla unlamadan yuvarlayarak 10 dakika dinlenmesi için uygun bir yere alalım. Altına ve üstüne bolca un serperek. Evet, bezelerimizin üzerine temiz bir havlu ile kapatıyorum. 10 dakika mayalanmayı bırakıyorum. 10 dakika sonra tezgah üzerine alıyorum. Hafif bir şekilde unlayarak elimle istediğim ebata aşıyorum. Daha sonra tırnak uçlarımla iyicene bastırarak şekil veriyorum. Döndürerek tekrardan tırnak izleri yapmaya devam ediyorum. Daha sonra fırın tepsisine alıyorum. Aynı yöntemle tüm bezelere şekil veriyorum tırnak uçlarım ile.
Bu pideyi evinizde pideniz bittiğinde hemen kısa sürede hazırlayarak tüketebileceğiniz kolay bir pide tarifidir. Diğer pideler gibi uzun sürede mayalanması veya pişmesi yok. Hemen yoğurarak 10 dakika bekleterek 10 dakikada pişen bir pide tarifidir. Evet, pidelerimin tırnak ucumla iyice bastıra şekil veriyorum. Ve son bezemede şekil vererek fırın tepsisine alıyorum pidemi. Pidelerin üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı su, 1 adet yumurtanın sarısı karıştırılarak pidelerin üzerine bolca sürülür. Fırınımızı da daha önceden 250 dereceye ayarladık. Alt fanlı fırın ne kadar ısınırsa pidelerin o kadar kısa sürede pişeceği için daha güzel bir pide olacaktır. Evet, pidelerimizin üzerine sürdükten sonra tekrardan aynı işlemi yaparak pidelerin üzerine şekil veriyoruz. Bu sayede pidelerimiz pişerken şekli bozulmuyor. Evet, pidemin üzerine susam ve şerik otu karışımı serpiyorum az miktarda. Hemen ilk tepsimi 250 derecede fanlı fırında 10 dakika pişirmeyi bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin. Yaklaşık 9-10 dakikada pidelerimiz hazır olacak. Evet, ilk pidemiz pişerken biz diğer tepsimizin üzerine sosunu sürmeye devam edelim. Evet, pidelerin üzerine tekrardan tırnak uçlarımızla bastırarak şekil vermeye devam edelim. Üzerlerine çörek otu ve susam serpelim. İkinci tepsimiz de hazır. İlk tepsimiz pişli pidelerimiz gördüğünüz gibi fırından çıkartılır. Üzerini sofra bezi kapatarak kendi halinde soğumaya bırakılır. İkinci tepsi
Pidelerimizi fırına verelim. Tek tek pişirmenizi tavsiye ederim. 2 tepsi birden pişirmeyin. Evet, tepsimin üzerine temiz bir mutfak kablosu, temiz bir sofra bezi kapatarak kendi halinde yumuşamayı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi pidelerim yumuşacık, ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.